Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve falı bakmanın püf noktalarını anlatacağım. Sembolik olarak bir fincan aldık ve onun üzerinden anlatmaya başlayacağız. İlk önce kahvemizi içtik. Sonra fal bakmak için fincanımızı kapatacağız. Tabii kapatırken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Fincanımızı kapatırken bunun telveli olduğunu düşünelim. Bu şekilde eğer saat yönünün tersi yönünde döndürüp ve kendimize doğru çevireceksek bu kendimiz için kapattığımıza ve kendi iç benliğimize olarak yorumlayacağımız bir fincan olacak. Ama diyelim ki başka birinin adına kapatacağız. O zaman da bu şekilde ve saat yönünde çevirerek daha sonra bu fincanı dışa doğru ve kahve falında kimin adına bakacaksak onun ismini söyleyerek çevireceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor kahvemizin soğuması. Sonra burada görmüş olduğunuz sembolik olarak normal bir içtiğimiz kahve fincanı var. Bunu bu şekilde açalım. Ve diğer şekilde size daha net anlatabileceğim boş fincanımız. İlk olarak fincanımızın orta kısmına bakılır. Yani şu telvenin yoğunluklu olarak biriktiği kısım bu şekilde. Bazı insanların kahvelerinde yani orta kısımlarında göz diye nitelendirebileceğimiz bir şişkinlik olur. Siz onu üzerinde göz olduğunu, nazar olduğunu belirtmek için eğer öyle bir şey olursa, şu an burada yok ama olursa kendi serçe parmağınız ile bu şekilde batırarak onu yani nazarın etkisinden kişiyi kurtarabilirsiniz. Ortasının koyu olması, mesela burası çok koyu gördüğünüz gibi telve aşırı derecede birikmiş. Yüreğinde sıkıntı olacağına, daha sonraki zamanlarda bu sıkıntılardan ayrılacağına işaret eder. Eğer telveler belirli bir yöne doğru yığılmışsa, mesela hilal benzeri bir şekil çıkmışsa, bu haneye ait doğacağına, üzerindeki sıkıntılardan kurtulacağına ve daha sonralarda yüreğinin feraha kavuşacağını işaret eder. Fincanımızın sapının olduğu kısım, yani şu kısım oluyor. Bu kısımda haneye, yani yaşanılan eve, şu anki olaylara işaret ederler. Fincanımızda sap kısmı olarak tabir ettiğimiz şurası. Eğer bu sap kısmının üst tarafa doğru aldığımız yer, yani elimizde bahsetmek istediğim şey, siz kendi yönünüze doğru bu şekilde tutarak sap kısmını ön tarafa doğru alacaksınız. Sap kısmımızı üst tarafa aldığımız tarafın sağ tarafı, yani şu taraf gördüğünüz gibi kendinize çevirdiğinizde sizin gelecek olaylarınızı, sol kısım ise bu tarafı sizin geçmişte yaşadığınız olayları yorumlayarak devam edebileceğiniz bir faldır. Ve bunu hani şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Sağ taraf pozitif, sol taraf daha çok hani geçmişte yaşadığınız kötü anılara da işaret edeceği için negatif olarak yorumlayanlar da vardır. Fincandaki dikine çizgiler, bakın şu an boş fincanı değil de dolu olan elime alayım. Daha net size gösterebileceğim gibi. Şurada gördüğünüz gibi dikine çizgiler var bu şekilde. Yine aynı şekil şuradaki olduğu gibi. Dikine çizgiler yol demektir. Sizin çıkacağınız yollar veya önünüze çıkabilecek fırsatlar anlamına gelir. Fincandaki yine aynı şuradaki gibi enine çizgiler ise enine çizgilerde sizin eskiden bunlar mesela telefon teli olarak da yorumlayabilirdi. Telefon teli ne demek? Ani gelebilecek bir telefon, aniden gelebilecek güzel bir haber, müjde, bunlara işaret eder. Yine bizler de aynı şekilde bunları haber olarak yorumluyoruz zaten. Fincanın dibinde ilk başta söylediğim gibi hani göz benzeri, nazar olarak yorumlayabileceğimiz şeyleri de yine parmak ucuyla eziyorduk. Parmak ucuyla ezdiğimizde bazen yan taraflarında tümsek olarak belirtebileceğimiz şeyler var. Mesela ilk başta ezdiğimizde şuradaki gördüğünüz gibi bir çukur oluşuyor. Çukurun kenarlarındaki kişiler de sizin bu nazardan kurtulmanıza ve yanınızda olacak arkadaşlarınıza, dost diye tabir ettiğiniz insanlara yorumlanır. Eğer nazar kısmının yan tarafında, mesela buradaki tümsek diye belirttiğimiz kısım neredeyse nazarı çerçevelemiş ve yılan gibi etrafını sarmış. Bu da size yakın çevrenizde bulunan düşmanlara işaret eder. Diyelim ki anahtar gibi bir benzeri şekil gördünüz. Bu sizin yeni alabileceğiniz bir eve veyahut da hörgücü olan bir deve gördünüz. Bu eve taşınmaya, yeni bir mülk alımına işarettir. Araba ile seyahat etmeniz anlamına da gelir. Hani derler ya at murattır diye. Bu söz de zaten fallardan türemiş bir şeydir. At görmeniz muradınızın, dileğinizin,
içinizdeki o çok istediğiniz kısmetinizin olacağı anlamına gelir. Kuş da yine aynı şekilde güzel bir haberdir. Balık ve deve, normalde deve taşınma anlamına da gelir ama diğer bir anlamı da devenin para geleceği anlamına ve balık gibi önünüze çıkacak bol kısmetli işlere denk gelir. Başka söyleyebileceğim mesela maymun. Maymun gelip geçiciliğe, yani eğer atmanız gereken herhangi bir adım varsa gelecekle alakalı, bu bir iş olabilir, eş olabilir, evlilikle alakalı herhangi bir şey olabilir. Bunun için biraz daha beklemeniz gerektiğini, şu an doğru zaman olmadığını. Fil ise beraberliğe yorumlanır. Daha çok mesela beraberlikten önce bekarete de yorumlanabilir. Diyelim ki harf çıkmışsa, bu harfler hani çoğu insan aslında falda harf çıkmasını pek sevmez. Ama harflerin de kendi aralarında yorumlanış biçimleri var. Mesela önünüze çıkan harfler illaki kişinin baş harfini belli edecek diye bir şey de yok. Bu kişinin isminde bulunan daha çok harfler olarak da önünüze çıkabilir. Hatta görmüşsünüzdür, çoğu zaman zaten sesli harfler çıkar. Dediğim gibi hani bunlar illaki ilk heceye veya ilk bulunan harfe işaret etmez. Harf büyük ise ama erkeğe, küçük ise kadına yorumlanır. Sayılar da hani derler ya 3 vakte kadar ya da hani 3 hafta. Daha çok bu 3'te bilinmesinin zamanı da 3 rakamı birçok kişi için hem uğurlu hem uğursuz anlamları vardır. Hatta bu 3 rakamının daha derinlemesine incelenmiş kitaplar da vardır. Falda bizim zaten daha çok 3 rakamının çıkması, falda 3 rakamı geleceğe ve geçmişe hepsini birleştiren bir rakam anlamına geldiği için 3 rakamından ithafen yorumlar yapılır. 3 vakte kadar, 3 ay, 3 hafta, 3 yıl ya da ayın 13. günü, 3. günü gibi. Sayılar da bu şekilde karşımıza çıkar. Olayın ne vakitte olacağını belli ediyor. Hani dediğim gibi size. Fincan bittikten sonra tabağı fincana boşaltıp son damlanın tabağın arkasında süzülüşünü izliyoruz. Burada size bunu tekrar aynı şekilde göstereyim. Bunu bu şekilde tam anlamıyla çalkalıyorsunuz. Ve bunu dilek tutuyorsunuz tabii ki bunu yapmadan önce. Bu şekilde döküyorsunuz. Normalde bunun arka tarafının birleşmesini kullanırsınız. Ama birçok kişi de dediğim gibi hani bu telvelerin arkaya doğru gitmesi zor olacağı için, ama bizim bakın gördüğünüz gibi telvelerimiz gayet yoğunluktaydı. Bu mesela tutulan dileğin olacağına işaret eder. Ama iki şekilde bakma şekli vardır. Dediğim gibi sadece iç kısmını fincanın alt kısmına, fincana damlataraktan şuradaki gördüğünüz şeyleri de yorumlayabilirsiniz. Burada mesela ağaçların olması sizin dileğinizin biraz daha zamanının olduğuna, hani daha vaktinin olduğuna, beklemeniz gerektiğine işaret eder. Veyahut da sarmaşıkların olması karşınıza çıkabilecek engellere. Diyelim ki buradaki yorumlama işiniz kişi tarafından tam da bir, hani nasıl desem, tatmin olmadı. O zaman yapmanız gereken, hiç bu fincana geçmeden önce baş parmağınızı, hani en başta söylemiştim ya, iç tarafta bulunan yoğun şekildeki telvelere batırıyorsunuz. Bu şekilde batırdığınızda yine bunu mesela kendi tarafınızda, şurası boş diye tabir edelim, buraya bir kere bastırıyorsunuz. Tabii kişi bu arada kendi dileğini tutmuş oluyor. Şuradaki bulunduğunuz şekli, sizin tuttuğunuz dileği 3 adımlı bir şekilde yorumluyorsunuz. Birinci adımımızı yaptık. Sonra ikinci adımımızı yaptık. Tabii her adımda gördüğünüz şekli yorumluyorsunuz. Ve en son olarak dileğin sonuçlanması aşamasında bu şekilde batırıp çekiyorsunuz. Ve illaki burada bulunan şekil. Mesela şu an bizim için ne çıktı? Fil çıktı. Biz file ne demiştik? Bir beraberliği işaret eder. Mesela tuttuğunuz kişinin beraberlikle alakalı olabilir. Veyahut da fil büyük bir hayvana işaret ettiği için karşınızdaki kişi zaten maddiyatla alakalı bir şey tutmuş olabilir. Bu maddiyatında daha sonralarda kendisine döneceğine, şu anlık yatırım yapması gerektiğine de işaret eder. Dediğim gibi fincanımıza tabağı da bu şekilde yorumluyoruz. Umarım beni izlemenizden memnun kalmışsınızdır. Hem ne diyelim, fala inanmayalım ama falsız da kalmayalım. Bir sonraki adımlarda katıl butonumuzu aktif edeceğiz. Dediğim gibi kişilere özel fal bakımımız da başlayacak. Bunlara da katılabilirsiniz. Gayet memnun olarak ayrılacağınızı düşünüyorum.
Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Dediğim gibi kesinlikle sizin istediğiniz şekilde falcılarımız da hazır. Kanalımızda fal bakımı başlayacaktır. Kendinize iyi bakın ve bizi izlemeye devam edin.